Render almak kimi zaman çok kafa karıştırıcı olabilir. İşimizi bitirmişizdir ve sonuca geliriz. Artık çıktığımızı almamız gerekir. Ama her platform için render olayı farklıdır. İşte karşınızda 2024 yılında Premiere Pro'da render ayarları. YouTube için, Netflix için, televizyon için hepsi burada. Selamlar hocam, ben Civan Ebrar, kurgucuyum ve ayrıca izleyiciyim. Kurgu masasında işlerimi bitirdiğimde final kısmı, en rahatlatıcı kısmı olan render alma kısmına geldiğimizde işler bu kadar da kolay olmayabiliyor. Çünkü istenilen platforma göre, istenilen yayın cinsine göre render ayarlarımız komple değişebiliyor. YouTube için çok farklı, televizyon için çok farklı olabiliyor. Netflix için, yabancı kanallar için genelde bu ülkeden ülkeye bile değişebilen bir şey. Şimdi bugün sizlerle birlikte benim platformlardan platformlara yaptığım işlerde kullandığım render ayarlarını birlikte inceleyeceğiz. Sizlere olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Başlamadan önce kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hazırsak başlayalım. Evet, burada benim bitirmiş olduğum bir videom var. Bu videoyu ben YouTube için yaptım. YouTube için yaptığım bir videoyu genelde ben 25 kare ve 1080p olarak yapıyorum. Bunu da sekansımızı burada seçtikten sonra yukarıdan sekans ayarlarımıza girip size gösterebilirim. 25 kare piksel 1'e 0, bu şu demek. Yani her pikseller kare. 1'e 1 oranında. 1.33 olduğu durumlar olabilir. 1.21 olduğu durumlar olabilir. Bunlar farklı mecralar için. Mesela 2'ye 1 anamorfik, HD anamorfik, bunlar daha geniş kameralarda, geniş lenslerde, anamorfik lensler dediğimiz lenslerle çekilmiş içerikler için kullanılıyor. Daha farklı bir algılama sistemi var piksellerin. Ama ben YouTube için yaptığım işlerde genelde bu planı kullanıyorum. Televizyon için yaptığım işlerde de eğer çekimler bu şekilde yapılıyorsa yine bu şekilde kullanıyorum. PAL ve NTSC dediğimiz iki standart vardır. Bunlar da ülkelerin elektrik akımlarının değerlerine göre değişebilen standartlar. Bu biraz teknik bir konu. Ama Türkiye'de PAL kullanılıyor televizyonda. Dijitalde ise, yani dijitalde dediğim monitörlerde, bu dalga boylarından kaynaklı bu durum bilgisayarlarda çok da problem teşkil etmiyor. Şimdi bu sekans ayarlarımızı gördük. Bir de ne var? Sekansı baştan açma var. Yani sıfırdan açtığımızı düşünürsek. Burada 2024'ün son güncellemelerinde Premiere Pro çok güzel bir sistematik ortaya çıkarttı. Artık bir şeyleri daha anlaşılır yaptı. Böyle kategorize etti. YouTube için HD 1080'e girip buradan ben genelde 25 kare 1080p seçiyorum. Social'da da mesela 916 30 kare. Bakın 30 kareyi Reels için, Shorts için, yani dikey formatlı işler için genelde 30 kareyi öneriyor. Ultra HD 4K ve custom design'lar, bir de efsaneler. Bunlar da klasik bir önceki sürümlerde olan adlarıyla buradalar. Bu temellerle ilerlemek artık çok daha kolay. Benim sekansımda bu video nezdinde HD 1080p 25 fps. Sosyal medyada dikeylerde de ben yine 9x16 1080p'yi kullanıyorum. Bunu seçtiğimde de settings'ten yine gördüğünüz gibi 1080p 30 fps. Ben kendim FPS'i 30 değil de 25 kullanmayı tercih ediyorum. Bu benim kendi şahsi tercihim. Biraz daha ben o doğal motion blur'lu havayı seviyorum ve 25 FPS'te bize genelde o motion blur'lu havayı veriyor. Sekansım burada. Ben önce render almak istediğim kısma kadar geliyorum ve burada O'ya basarak son ayarlamamı yapıyorum. Bu kadar kısmı render alacağım. Bunun kısa yolu vardır. CTRL M. Bu bizi export alanına gönderir. Şu an benim birkaç materyalim burada offline'mış. Çünkü bu bilgisayarda yapmamıştım onları. Başka bir bilgisayarda yapmıştım ve bu yüzden bunu gösteriyor. Bir de render paneline gitmenin daha manuel yolları da var. Kısa yollardan ziyade. Yukarıda gördüğümüz export'a tıkladığımızda da bizi yine buraya kendisi götürecek. Şimdi burada çeşitli püf noktalar var. Preset dediğimiz bir mevzu var. Bunlar Premiere Pro'nun içerisinde standart olarak gelenler de var. Sizin kendinizin yapıp buraya kaydetmiş olduklarınız da var. Artı olarak şu 3 noktaya tıkladığımızda More Preset seçeneği var. Bunlar da Premiere Pro internetten bize sunuyor. Diyor ki böyle birçok seçenek var diyor. Mesela buraya YouTube yazalım. Gördüğünüz üzere YouTube'dan 5 tane preset var. Benim favorim 1080p Full HD. Yani çoğu kişinin monitörüne bakıyorum. Hala 1080p monitörler kullanıyor insanlar. Ben 2K kullanıyorum kendim. Ama insanlar genelde gaming monitörler aldığından dolayı 1080p yüksek hertz değerli monitörler kullanıyorlar. Yani 1080p hala çok geçerli bir standart. O yüzden sadece bunu favori olarak ekledim. Favorilere bastıkça da bunlar sizin hanenize eklenmiş oluyor. Şimdi 720p burada aktif. Ama ben bunu istemiyorum. 1080p'yi istiyorum. Ve format kısmı var. H264 en popüler, en bilindik sıkıştırma yöntemidir. Bunun yenisi H265. H265 daha da sıkıştırma özelliğine sahip. H264'te 1 GB olacak görsel, H265'te belki daha da az olacak. Ama genelde standart ve YouTube'un kendisinde yayınladığı standart zaten H264 olduğu
için ben de H264'ü seçiyorum. Video seçeneklerinin altında daha fazlası more kısmından render at maximum depth ve use maximum render quality'yi aktifleştiriyor. Yani olabildiğince kaliteyi arttırmaya yönelik seçenekler bunlar. Bunları yaptığımızda render biraz daha yavaş çünkü çeşitli oluşabilecek hataları önlemeye çalışıyor. Atıyorum kırılmalar oluyor, renklerde çatlamalar oluyor. Bunları olabildiğince önlüyor. Time interpolation biraz farklı bir olay. Frame sampling genelde standartta gelen bir seçenek. Optical Flow Premiere Pro'nun yavaş videolar üretmek için kullanabileceğimiz bir özelliği. Bu başka bir videonun konusu olarak ileride karşımıza çıkabilir. Encoding settings en önemli kısımlardan biri. Performans kısmından hardware encoding'i devreye almamız gerekiyor. Çünkü hardware encoding demek ben senin ekran kartını kullanacağım demek. O baba ekran kartını kullanayım ki daha hızlı işlem yapayım. Benim ekran kartım maalesef o kadar iyi değil. Nvidia kullanmıyorum. Öyle bir tercihte bulmuştum zamanında. Daha ekonomik gelmişti. Belki değiştiririm bilmiyorum. Normalde Nvidia ekran kartlarında CUDA çekirdekleri denilen çekirdekler var ve render işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştiriyorlar. Ama şimdilik çok bir önemi yok. Yine aynı şekilde güçlü ve hızlı bir şekilde ekran kartımız burada da render işlemini gerçekleştirecek. Software encoding'de ise Premiere Pro sadece kendi yazılımını kullanarak herhangi bir donanımsal destek almadan render almaya çalışacak ve bu da çok uzun bir süreye sebebiyet verecek. Luminance parlaklık değerlerini genelde çok oynamıyorum. Color Primaries, Color Space Rec 709 genelde bütün monitörlerde standart olarak kullanılan renk uzayı denilen o kapsam ve bu standarttır. O yüzden bunu da oynamaya gerekiyor. Bitrate settings en kritik kısım. Yani saniye başına ne kadar megabaytla ben bu veriyi yazayım sana diyor. Genelde H264 ile standart verdiğinde bize 20 verir. Saniyede 20 megabayt yazarım der. YouTube'sa diyor ki bana 16 yeter. Yani 16'yı standart olarak belirlemiş. YouTube'un presetinde yaptığınızda bunu size 16'yı verir. Ama ben kendim şahsen bunu 20 yapıyorum. Çünkü daha keskin olduğunu, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu uzun yıllardır tekrar yaptığım işlerde deneyimlediğim bir mevzu bu. Ve ben 20'nin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ses ayarlarını yine standartta bırakıyorum. Çünkü şu an bir sinema işi yapmıyoruz. Yani 5+1 bir ses kurgusu yaptığımızda işler komple değişir ve burada sizin ses kanallarınız için de farklı ayarlarla render almanız gerekir. Biz yayınlayacağımız platformda izleyiciye stereo ses vereceğimiz için yine stereo veriyoruz. Burası çok kritik. Bakın arkadaşlar bunu ben de bazen kaçırıyorum. Caption kısmı. Premiere Pro bunun standartta kapalı verir. Siz buraya Premiere Pro'nun Caption kısmından altyazı yazdığınızda yani grafik olacak şekilde değil. Caption kısmından altyazı yazdığınızda burayı açmanız gerekir. Şu an açamıyorum çünkü herhangi bir caption yok. Açmazsanız onu yazmaz. Yani gömülü bir altyazı yapamazsınız. Sol tarafta gördüğümüz kısımsa burası çok tatlı bir özellik. Son bir yılda gelmiş bir özellik diye hatırlıyorum. YouTube, Vimeo, Twitter gibi hesaplarınızı doğrudan Premiere Pro'ya bağlayarak buraları aktifleştirdiğinizde Publish kısmında hesabınızı giriyorsunuz ve render alır almaz yayına sokuyor. Müthiş bir özellik ya. Bu ortak çalışmalar sistematikliği çok güzel arttırıyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra export seçeneğine basarak exportunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bir de Media Encoder seçeneğimiz var. Media Encoder aslında Adobe'nin render motoru. Dışarıdan bir render motoru. Yani render almak için ekstradan bir uygulama size sunuyor. Bunun avantajı şu olabilir mesela. Encoder'a koyarsanız renderınızı alırsınız ve bu süreçte Premiere Pro'nuz açık kalır. Farklı bir projeye devam edebilirsiniz. Eğer ki güçlü bir cihazınız varsa. Çünkü render alırken tabii cihaz tüm gücünü render almaya kullanacak. Senin çok baba bir bilgisayarın vardır. Hem render alırsın hem üstüne çalışmaya da devam edersin. Orasını bilemem. Ama temelde kullanılabilecek özellik olan Premiere Pro'yu kitlemeyecek. Yani benim iş yapmama engel olmayacak. O arkada tın renderını alsın. Ben de burada gideyim işime devam edeyim mantığında kullanılabilir. Encoder açıldıktan sonra projeyi Encoder'a taşıyor. Şimdi uyarı verdi. Bu verdiği uyarı dediğim gibi bazı olmayan eksik offline ögeler var. O yüzden uyarıya veriyor. Buraya geldikten sonra yine buradaki ayarlar aslında eski Premiere Pro'nun ayarlarının aynısı. Yeni olan daha ergonomik bir tasarıma sahip bence. Eskisi biraz daha komplike bir tasarıma sahipti diye düşünüyorum. Burada da start verdiğimizde render almaya başlayacak. Şimdi bunu yaptık, sürdük ortalığa. Ama bunun biz nereye kaydettik? Hiç o kısmı göstermedik. Nereye kaydettik bunu? Şimdi kim bilir nerelere kaydediyor. Değil mi? İşte bunu yapmamak lazım hocam. Yani bunu yaparsanız olmaz. O yüzden durduruyorum. Her şeyden önce lokasyon kısmından kaydedeceğiniz yeri belirlemeniz lazım.
Ben genelde bunu masaüstü olarak seçiyorum. Çünkü masa üstüne render alması daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Benim SSD'm var ve ona daha hızlı bir şekilde yazabilirsin. Çünkü ön belleğe de SSD'den alıyor. Şimdi ben bunu tekrardan başka bir hard diske render almaya çalışsam önce SSD'me yazacak, oradan da hard diske yazmaya çalışacak. Zaten hard diskin yazma hızı düşük. Taşınabilir hard disklerin genelde yazma hızı düşük oluyor. Ben de o yüzden zaten SSD'm var diye masa üstüne render alıyorum ve render'ım bir nebze de olsa hızlanmış oluyor. Şimdi gelelim farklı bir platform için render alma kısmına. Şimdi farklı platformlarda render'ımız genelde format kısmından belirleniyor. Ben kendim şahsen şu ana kadar bu kısıtlı zamanda edindiğim tecrübeyle yerli bir televizyona render alabildim. Bir dijital platforma render alabildim. Bir de yurt dışında bir televizyona reklam işi için render alabildim. Bir dijital platform için render almam gerekmişti. Kendileri bana bir mail iletmişlerdi ve istedikleri render formatını söylemişlerdi. Aynı zamanda bir de TV kanalı için de aynı render formatlarıyla karşılaştım. Bu da MXF formatı. Altta, aşağılarda MXF Op1A. Bu formatta çıktı almışlardı. Televizyon ve dijital sanırım bunu kullanıyor genel olarak. MXF formatı içerisinde de çeşitli video kodekler var. Benden genellikle istenen 50 PAL 422 idi. Bu PAL versiyon, yani 50 karelik versiyon 25 karenin dalga boyuyla bize bir render veriyor. Bu da TV render oluyor. Yani Türkiye'de TV PAL akar. 50 kare akar. O frekans dalga boyunda akar. Amerika'da mesela 60 akar. O yüzden Türkiye'de yayınlar böyle akıyor. Ve siz bir kamerayla televizyonu çekmeye çalıştığınızda shutter speed'inize göre o yüzden o ekranlarda dalgalanma oluyor. Çünkü o frekans değeri aynı değil. O ışığın kameraya geliş hızı aynı değil. Sizin shutter speed'inizle oynayarak onu dengelemeniz gerekiyor. Yine bunları standartta tutuyordum ve render quality'leri de depth'leri de maksimuma getiriyordum. Bu şekilde render'ım genel olarak hazır oluyordu ve rendeliyordum. Benzer bir durum yurt dışına yaptığım bir iş için de geçerli olmuştu. Benden MPEG 2, MPEG 4 formatında bir çıktı istemişlerdi. Nedenini bilmiyorum. Nedenini sordum, bana cevap vermediler. Neden böyle istiyorsunuz? Yani bunu sadece öğrenmek için soruyorum demiştim. Sonradan kendi araştırmalarımla öğrenmeye çalıştım. Ama kendileri söylememişti. Bir de Premiere Pro'da Alpha Channel Render alma olayı var. Premiere Pro'da da Alpha Channel Render alabiliyorsunuz. İnsanlar bunu genelde kullanmıyor. After Effects'te kullanıyorlar ama Premiere Pro'da da bunun bir çözümü var tabii ki. Mesela elimizde şöyle bir grafik var diyelim. Render'ımıza geldik bunu seçtikten sonra. Formattan QuickTime'ı seçiyoruz. QuickTime bizim MOV dediğimiz çıktıyı bize veriyor. Bu da Apple'ın çıktı kodeklerinden biri. Ardından video kodekten GoPro Cineform'u seçiyoruz. Quality 5, güzel bir quality. Depth'ten Plus Alpha'yı seçiyoruz. Yani ne? Alpha Channel Render alacağız. Plus Alpha'yı seçiyoruz. Desktop'a render'ımızı alıyor. Bu export biraz uzun sürebiliyor. Çünkü Alpha Channel Render'lar genelde zaten uzun sürüyor. Premiere Pro'da da bu işleyiş aynı devam ediyor. Belki After'da daha kısa bile olabilir. Evet, render'ımızı aldı. Masa üstünden tuttuk, çektik. Şöyle bıraktık. Kapatıp açıyorum ve Alpha olarak karşımıza geldi ama MOV. Formatı MOV. Evet, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Render almak bazen gerçekten çok eğlenceli oluyor. Bazen ise çok çile olabiliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar izlemeye devam.